Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gökkuşağı gibi bir boyunluk modeli çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Şöyle çok şık bir çiçeği var gördüğünüz gibi. Pinterest'te gördüm ve gerçekten çok beğendim. Dedim ki bunu çıkarıp hemen örmeliyim. Hiçbir yerde videosunu maalesef ki bulamadım. O yüzden resmi kaydettim ve baka baka çalışmaya çalıştım. Gerçekten ortaya çok güzel bir şey çıktı. Hemen şöyle açmak istiyorum. Dümdüz örüyorsunuz arkadaşlar. Ben 1 metre ördüm. Zaten videonun sonlarına doğru tüm ebatları tek tek sizlerle paylaşacağım. Çiçeğin linkini de hemen videonun altına ekleyeceğim. Oradan çiçek yapımına ulaşabilirsiniz. Şöyle arkasına bir iğne koydum. Normal düğme ile de yapabilirim ama ben farklı şekillerde takmak istediğim için şuraya bir çengel iğne taktım. Boynuma taktığımda istediğim yere bunu takabilirim diye. Bazen daha aşağıda takabilirim, istersem daha yukarı veya bu şekilde de bakın. Şöyle şu şekilde de kullanabilirsiniz. O yüzden düğme takmak istemedim. Şekil şekil kullanmak istersiniz diye. Evet arkadaşlar, hemen ipimden bahsetmek istiyorum. İhraç fazlası şal ipi kullandım arkadaşlar. Elimde 2 tane vardı. Şöyle 2 taneden bu kadar kaldı. Onu da göstermek istiyorum. Yani 1,5 yumak gitti diyebilirim. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3,50 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. İpleri temin etmek isterseniz bana geldiğinde maalesef üzerinde etiket olmadığı için renk kodunu veremiyorum ama şal ipi arkadaşlar. Hemen aldığım yerin linkini videonun altına ekliyorum. Linke tıklayarak almak isterseniz bu iplerden alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Şöyle de bir açarak da göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde dümdüz ördüğümüz bir model. Çiçeğimizi de hemen şuraya dikiyoruz. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirimi çekip hemen ben de dönüyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirinizi çekin. Evet arkadaşlar, size göstermem için yeterli olacak kadar zincirimi çektim. Artı 10 zincir çekiyorum. Bu da benim püsküllerimin 10 zinciri olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi hemen önümdeki zincire batıyorum ve bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıra sonuna doğru geliyorum. Son zincirime battım ve bu sırayı şöyle göstermek istiyorum. Sık iğne ile tamamen ördüm. Şimdi burada şöyle çeviriyorum ve burada 10 tane zincir çekiyorum ama bu zincir sayısı tamamen size kalmış. Ne kadar uzunlukta çekmek isterseniz, püsküllerinizi ne kadar uzun yapmak isterseniz o kadar zincir çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve hemen önümdeki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Şöyle tek tek zincirlerin ortasına batarak sık iğne yapıyorum. 10 zincir çektik. 9 tane sık iğnem olacak burada. Bu şekilde tek tek batıyorum ve ilk saçağımı yapmış oluyorum. Evet, zincirimi bitirdim. Şimdi buraya geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, hemen şurada ilk ilmeğe, yani arkadaki ilmeğe batırıyorum. Şu şekilde batmıyorum. Arkadaki ilmeğe batarak sık iğne yapıyorum. Her bir trabzan
tepesine tek ilmek alarak sık iğne yapıyorum. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın şu şekilde. Bu ilk 2 sıra iyi izleyin. Daha sonraları zaten kolaylaşacak. Bu şekilde devam ediyorum. 10 tane trabzan kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Başta ben size 10 trabzan bırakalım, 10 sık iğne bırakalım dedim ama 9 tane bırakacağız. 10 zincir çekiyoruz. 9 tane sık iğne oluyor. İki tarafında püsküllerini yapmış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 9 buradan bıraktık, 9 buradan bıraktık. Şimdi burada yine şöyle çevirerek 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve hemen önümdeki zincire batarak hemen sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Tek tek batıyorum. Artık bu sıradan sonra hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bitişte hemen 10 zincir çekerek döndürüp devam edeceğiz. Evet, bu şekilde 9 tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen modelime geliyorum. Bakın yine aynı şekilde arkadan tek ilmeği alarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Bakın şöyle arkadan tek ilini alıyorum. Elimi inanılmaz gevşek tutuyorum. Eğer eliniz sıkıysa ben şu anda 3.50 milimlik tığ kullanıyorum. Ama sizler 4.50 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Çünkü çok sıkı sıkı örersek çok sert olacaktır. Çok hoş da görünmeyecek diye düşünüyorum. Olabildiğince elimizi bol tutacağız. Sayı da vermiyorum zaten, enini ve boyuyla ilgili ölçerek yaparsınız. Kendi üzerinizde de ölçerek yapabilirsiniz. Uzunluğunu, enini, genişliğini tamamen size kalmış. Şöyle burayı da baştan sona göstermek istedim kafanız karışmaması için. Bakın sona kadar hep arkadan tek ilmek alarak ve elimi çok gevşek tutarak örmeye devam ediyorum. Buraya çok dikkat ediyoruz. Bakın son bir tane kaldı. Burada bir eksik, bir fazla yapmamanız gerekiyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Tam eşit oldu. Hemen dönüyorum. Şuraya bakınca da zaten belli oluyor. Bakın aynı boyda. Hemen burada ne yapıyorum? Yani şuradan artık devam etmiyorum. Bu benim püskülüm. O yüzden geri döndüm. 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tek tek zincirlerime batıyorum. Hemen püskülümü yapıyorum. Saçak, püskül, hangisini diyorsanız artık ben hepsini kullanıyorum. Evet, bu şekilde tek tek batıyorum. Bu modeli Pinterest'te gördüğümde hayran kaldım. Ama hiçbir yerde videosunu maalesef görmedim. Resmini kaydettim ve resme baka baka çıkarmaya çalıştım. Aynısı olduğunu düşünüyorum. Çok da şık oldu. Şöyle bakın yine hep aynı şekilde git gel yaparak bakın ikinci saçaklarımız da oldu. Bu şekilde git gel yaparak devam ediyoruz. Ben yine diğer uca kadar devam edip şöyle bakın arkalara batarak devam edip hemen dönüyorum. Bakın sona doğru geldim. Şöyle baktığımda bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şurası eşitlendi. Devam etmiyorum. Modeli çeviriyorum. Bakın burası çok önemli. Bir eksik, bir fazla yapabilirsiniz. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hep bu şekilde
yaparak istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edebilirsiniz. Aslında gerçekten çok kolay bir model. Önemli olan modeli çözebilmek. Çözdükten sonra zaten görüyorsunuz ki inanılmaz kolay bir model. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı ama yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle bir sıra daha göstermek istiyorum. Bakın şöyle püskülümü ördüm. Normal trabzan tepelerine geldim. Hemen arkaya batıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Tekrar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son zincire batıyorum. Daha doğrusu trabzana çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde git gel yaparak gördüğünüz gibi modelim zaten ortaya çıktı. Şöyle birkaç sıra daha örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben model görünmesi amaçlı birkaç sıra daha ördüm. Ve gerçekten gördüğünüz gibi çok hoş oluyor. Şöyle atkı şeklinde de küçük bir şekilde de örebilirsiniz. Hemen şöyle şunu kenara bırakıp daha önceden ördüğümü sizlere göstermek istiyorum. Kamerayı uzaklaştırdım. Hemen şöyle size kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Şimdi tabii ki ölçü de vereceğim. Ölçüyü tamamen ben kendi boynuma göre, isteğime göre ölçüyü aldım. Çünkü Pinterest'te ölçü yoktu arkadaşlar. Şöyle hemen size ölçüyü vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki başlangıç saçakla başlıyor. O yüzden saçakla birlikte ölçüyü vereceğim. Ne kadar zincir çekmişim. Şimdi şuradan başlıyorum. Şu saçağı saymıyorum. Çünkü sonradan zincir çekip ekliyoruz. Şöyle 45 santim. Yandaki şu saçakla birlikte. Bakın. Şöyle tam 45. Saçakları saymazsak saçaksız hali 37, 36, 37 arkadaşlar. Eğer boyunu soracaksanız şu anda açarak ölçemiyorum ama daha önceden ölçtüm. Tam 1 metre arkadaşlar. Şöyle zaten arkalı önlü bir model gördüğünüz gibi. Şöyle yarım katlıyorum. Bakın. Şu şekilde yarım katlıyorum. Bunu istediğiniz şekillerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama benim gördüğüm şekil bu şekildeydi. Bakın. Şu şekilde. Şöyle şurayı da ölçmek istiyorum. Boynuma taktığımda ölçmüştüm. Çiçeği nereye takacağım diye 7 santim. Evet. Bu şekilde. 7 santim ölçüyorum burayı. Bakın. Şöyle 7 santim hemen çiçeğimi de göstermek istiyorum. Çok güzel, bakar mısınız? Hemen çiçeği de buraya şöyle dikiyorum. Ve ben buraya düğme dikmek istemedim. Hiçbir şey dikmek istemedim. Hemen buraya bir çengel iğne takıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şuraya geçirerek ben çengel iğne ile daha iyi olacak, daha kullanışlı olacak diye düşünüyorum. Hemen çiçeğimi şöyle bir anlatmak istiyorum. Açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Sanırım 4 yıl önce bu çiçeği çalışmıştık. O linki hemen ekliyorum. Tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Sayılar tamamen aynı. Fakat şal ipi ve 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Bunu da unutmayalım. Oradaki tığla, o videodaki tığla örmedim. Şal ipi kullandım. Aynı sayılarla yaptım ve 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Eliniz, her zaman söylüyorum, çok sıkıysa 4.50 milimlik tığ ile örebilirsiniz. Şöyle dediğim gibi ben 1 metre ördüm ama sizler daha kısa da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben hemen şuraya çiçeğimi dikip dönüyorum.
Evet arkadaşlar, ben çiçeğimi diktim, gördüğünüz gibi çok şık oldu. Hemen şöyle arkasına bakın, çiçeği buraya diktim. Şu şekilde açıp şuraya diktim. Daha sonra şunu kıvırdığımda hemen arkasına, tabi bu iğnelerin daha güzelleri var eminim ama şu anda benim elimde olmadığı için hemen şunu buldum. Ve bu şekilde üzerinize taktığınızda istediğiniz yere bunu ilikleyip şahane bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.